Merhaba sevgili Koç burçları, Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Evet, hazırsanız 3 Şubat haftası burç yorumumuzu yapacağım. Yükselen burcu Koç olan, Güneş burcu Koç olan ve Ay burcu Koç olan tüm Koç burçları, hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız? Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Şeytan kartı. Para altılısı. Para şövalyesi. Para kraliçesi. Ve ay kart. Kupa onlusu. Siz buraları biraz ileri sardırabilirsiniz sevgili izleyicilerim. Hem vakit kaybetmemiş olursunuz. Niyetinizi aldıktan sonra tabii ki. Değnek ası, para dörtlüsü ve dünya kartı. Evet sevgili koçlar. Şimdi bu haftaya geldiğimizde çok hırslı olabilirsiniz. Çok hırslı olabiliriz. Benim de ay burcum Koç. Kendi burcuma da bakmış oluyorum sizin vesilenizle. Şimdi bu hafta çok hırslı olabiliriz. Bir şeylere çok odaklanacak olabiliriz. O işi bitirene kadar hiç yani bütün her şeyi unutabiliriz. Böyle yapacağımız bütün dengeleri, alma verme dengesini, her şeyi unutabiliriz. Hani başka görevlerimiz vardır da onları es geçebiliriz. Yapacağımız her neyse oraya fokuslanıp o işi bitirinceye kadar sanki tamamlayıncaya kadar peşini bırakmayacağız gözüküyor. Şimdi bu ne olabilir? Bir ilişki olabilir. Birisini böyle çok sevdiğimiz, birisine çok değer verdiğimiz birisiyle iletişime geçip hayatımıza almak için çabalayacak olabiliriz. Veya da bir iş amaçlıdır belki. Hani sadece ilişkiye bağlamayalım. Böyle yeni bir hayat için, hani yeni bir iş yeri kurmak için böyle hani sanki bambaşka bir şeyler peşindeyiz gibi. Yani bir hayatımızı sıfırlama peşindeyiz gibi. Kendimizi böyle bilgimizle, yeteneğimizle, aldığımız eğitimlerle, bütün bilgilerimizle sanki kendimize yeni bir hayat başlayacağız. Dediğim gibi ya o bilgiler birilerinin bilgisini toplamışızdır. Bir ilişkiye başlamak istiyoruzdur. İşte artık tam güvendiğim ve aradığım birisi diye o kişiye doğru bir teklifle gidip konuşabiliriz veya bize bir teklif gelebilir. O kişiyle konuşabiliriz. Ya da bir teklif gelebilir ya da tam tersi yani biz bir teklifle gidebiliriz. Yani burada bizim hırslandığımız bir şey var ama daha çok sanki biz yapıyormuşuz gibi sevgili izleyicilerim. Hani bu zamana kadar çabaladığımız, bir şeyleri yoluna koymak istediğimiz her neyse artık zamanı gelmiş de sanki gidip bu konu üzerine konuşup bu konuyu halletmem gerekiyor. Yani bu ilişki ise, evliysek, ilişkimiz varsa ilişkimizi çözmek için harekete geçebiliriz. Bu birincisi cepte kalsın. Eğer ki ilişki ise yani evliliğimizi toparlamak içinse evliliğimizi toparlayabiliriz. Veya da çok araştırma yaptığımız, hiç tanımadığımız birisi ise artık bu hafta gidip bir hani bir çıtlatabiliriz. Ona karşı ilgimizin olduğunu, bir ya bir buluşmak ya da belki de gidip yüz yüze konuşmak. Yani burada bir yüz yüze konuşmak var. Ya da bir işin projesini bitirmişizdir. Alt tabakayı tamamlamışızdır. İşte burada kendimize yeni bir gelir kapısı, bir ekmek kapısı, bir geçim sağlamak için bir sanki iş başvurusu veya da iş kurma hayalleri peşindeyiz gibi gözüküyor. Ama burada yolumuz çok uzak. Hani önümüzü göremiyoruz, sonumuzun ne olacağını bilemiyoruz ama biz yine de ayağımızı yere sağlam basmışız. Öyle hani aklımız beş karış havada değil sevgili izleyicilerim.
yeterince bilgi edinmişiz bu konular hakkında. Her neyse bu konularımız, hikayelerimiz. Hani hepimizinki farklı farklı ya. İşte kimimiz ilişki içindir, kimimiz iş için, belki kimimiz ailemizi toparlamak, evliliğimizi toparlamak, birlikteliğimizi toparlamak, düzenlemek için izliyoruzdur. İşte burada her ne kadar kendi planımız, projemiz olsa da biraz ileriye baktığımızda hani göremiyoruz çok fazla ilerisinde. Acaba bir anda bir engel çıkar mı? Tamam biz planımızı, projemizi yaptık ama diye birçok da belki B planı, C planı bile ekleyebiliriz. Yani önümüze çıkan sorunlar, engeller karşısında. Yani o kadar temkinliyiz bu hafta. O kadar sağlam basacağız ayağımızı. İşte burada önümüze şu çıkarsa şu hareketi yaparız, şu sorunlar çıkarsa şu hareketi yaparız diye hep bir endişelerimiz var ama işte o endişelerimizde bütün A planından sonra B planı, C planı diye yaptığımız için sonunda şu mutluluğu gerçekleştiriyoruz. Bu mutlu bir tamamlamaktır sevgili izleyicilerim. İşte o mutlu aile tablosu. Yani iş kurmaksa ailecek belki iş kuracağız. Onun mutluluğudur. Belki bir aile olma mutluluğu. Belki çok evliyiz, çocuklarımız var. İşte orada bir tamamlanma, bir eksik olan her ne varsa burada belki parasal konumuzda eksiklikler vardı. Belki de iletişimimizde eksiklik vardı. Belki de sevgi alma vermede, birbirimizi dinlemede eksiklikler vardı. İşte burada bütün eksiklikleri giderdiğimiz gözüküyor hikayemize göre. Burada çok zaten uzun düşüneceğimiz bir zaman dilimi var. Çünkü burada şurada bir şeyi tamamladıktan sonra rahatlıyoruz ve uzun yeni bir plana başlıyoruz bu hafta ve daha sonra da çok istekli bir şekilde hayatımıza neyi almak istediğimiz, ne yapmak istediğimiz ve kimleri kaybetmek istemediğimiz veya hiçbir şeyi hani hayatımızdan çıkmasını istemiyorum dediğimiz şey için bir hevesle bir şeylere başlıyoruz tekrardan ama iyice uzun düşündükten sonra. Bakın dünya kartıyla yani hayatımızda olmasını istediğimiz her şeyin olmasını istediğimiz ve hayatımızdan hiçbir şeyin çıkmasını istemediğimiz her ne varsa onun için güzel bir başlangıç yapacağız. Yani bu biraz karışık mı oldu bilmiyorum. Çünkü burada çok uzun yaptığınız plan ne olabilir? Biraz daha açmak istedim. Yani ben belki anlatamadım diye düşündüğüm için. Şimdi şurada bir konuyu tamamladınız ya artık. Mutlu bir sonuç elde ettiniz. Şuradaki teklif ve başlangıç için. Ve daha sonraki hayatımda şu tamamladığınız konu her neyse. Hani ilişkiyi artık tamamladım ve bundan sonra düşünüyorsunuz. Hani çok mutluyum burada. Bu kaybetmemek için şu ailemi bu dünyamda artık dünyamı yenilemem ve güzelleştirmem gerekiyor diyeceğimiz bir düşünce içerisindeyiz. Yani şurayı kaybetmek istemiyoruz. Bakar mısınız? Kaybetmek istemiyorsunuz. O kadar mutlusunuz ki. Belki bir iş kurdunuz. Şurada çok azmettiğiniz bir iş vardı kimimiz için. Burada belki iş kurdunuz ve o işi kaybetmemek için daha fazla nasıl gelir edebilirim veya kaynaklarımı nasıl değerlendirebilirim diye uzun düşüneceksiniz. Yani şu dünyanızı güzelleştirebilmek için ve şu mutluluğu kaybetmemek için elimizden geleni yapacağımız bir hafta bizi bekliyor gözüküyor sevgili izleyicilerim. Şimdi hızlı hemen bilinçaltımıza bakalım mı bu hafta? İki tane kart gelmiş. Şeytan kartının yanına ihtiras gelmiş. Güven. Kıskançlık. Ve baskı. Şimdi sevgili koçlar, burada bilinçaltımızda çok istediğimiz iş olabilir, ilişki olabilir. Burada bir güven duymak istiyoruz. Artık kıskançlıktan sıkılmışız ve baskı altına girmekten de sıkıldığımız gözüküyor. Baskılanıyorsak eğer bir ilişkimizde böyle çok şehvet duyduğumuz, çok böyle ateşli bir birlikteliğimiz, ilişkimiz varsa eğer ki kıskançlıktan dolayı belki de baskılanıyorsunuz ve artık bir güvenini kazanmak isteyebilirsiniz. Ya da bir iş için belki çok böyle istekli, hani hararetli bir şekilde bir iş konuşuyoruz, bir iş düşünüyoruz sevgili izleyicilerim. Burada o kadar hırs yapmışız ki işimizde kıskanç insanlara karşı artık kendimizi
belki toparlamaya çalışıyoruz. Hani geri çekmeye çalışıyoruz. Burada biraz güvene ihtiyacımız var. Ya kendimize güvenimize ya da burada insanlara karşı biraz güven duymaya ihtiyacımız var gibi. Bilinçaltımız hiç kimseye güvenmiyor belki. Çünkü ya daha önceki kıskanç insanların sizi manipüle etmesi, baskı altına almasından dolayı çok sıkıldığınız gibi gözüküyor. Yani burada ne yapacaksanız yapın, biraz güvene ihtiyacınız var gibi sanki etrafımızdaki insanlara karşı. Biraz güven çalışacağız sanki sevgili izleyicilerim. Ya ilişkilerimizde ya da iş arkadaşlarımız arasında kıskançlık olan her ne durum varsa oraya karşı bir güven duyma çabası içerisindeyiz gibi. Şimdi bu haftaki duygularımız ne olur diye bakmak istediğimde burada birçok çaba içerisinde gireceğiz. Bir şeyleri bitirmeye çabasındayız. Bakın çabamız süpürge, silip süpürmek bir şeyleri ve artık birileriyle barış sağlamak, o fırtınalı, kaoslu günlerin sona ermesi için elimizden geleni yapacakmışız gibi gözüküyor. Şimdi gelelim iş, meslek, kariyer kartlarımıza. İmparator, hava dörtlüsü ve ateş dokuzlusu. Şimdi sevgili izleyicilerim, bu hafta iş konusunda sanki bir iş yeri kuracakmışız gibi. Belki yeni bir iş peşindeyiz. Yeni bir iş kurma ya da kendi işimiz vardır. İşimizde sanki ileri gitmek istiyor olabiliriz, ilerlemek istiyor olabiliriz. Burada disiplinli bir çalışacağımız hafta, bir şeyleri düzeltmek, bir şeyleri yerine koymak, sanki bir değişik bir enerjilerdeymişiz gibi sevgili izleyicilerim. Bir şeyleri toparlamak, organize etmek, organizasyonluk yapmak, harika bir liderlik yapacağımız bir hafta ama burada şimdi bir şeylerde yorulmuşsunuz. Burada pes etme noktasına gelmişsiniz. Hani bir şey yerine olmayacak, gelmeyecek, yerine konulamayacak, toparlayamayacağız gibisinden biraz yorgun düşeceğiniz gözüküyor. Biraz hani dinlenmeye de ihtiyacınız var gibi sanki. Zihninizi o kadar çok çalıştırmışsınız ki sürekli aynı tempoda çalışmaktan çok yorulduğunuz gözüküyor ama burada biraz böyle içe dönüp biraz kendinizi sakinleştirirseniz sanki çok iyi olacak gibi, çok fazla plan proje içerisindesiniz gibi ve bu da sizi biraz yatağa düşürebilir sanki. Çünkü bir ani karar vermeniz gerekiyor sanki, bir şeylere karar vermeniz gerekiyor. İş alma, iş satma, iş verme. Burada hani bir şeyleri dizayn edeceğim derken çok fazla yükün, çok fazla sorumluluğun altına girmişsiniz iş konusunda. Yani burada eğer kendinize güvenirseniz, pes etmezseniz, şöyle biraz minicik bir dinlenip de zihninizi dinlendirebilirseniz hatta burada güzel, sağlıklı kararlar vereceğiniz gözüküyor. Aksi takdirde hani o kadar yorgunluğun ve yoğunluğun arasında bir karar vermeye çalışırsanız belki yanlış kararlar verebilirsiniz. Burada biraz sakinleşin ve biraz meditasyon, biraz kendi ruhunuzu, zihninizi dinlendirmeye ihtiyacınızın var olduğu gözüküyor. Çünkü çok fazla sorumluluk sanki üzerinize binecek bir hafta gibi. Biraz sakince karar verirseniz her şey yoluna gidecek. Hiç merak etmeyin sevgili izleyicilerim. Kendinize güvenin, anlaştık mı? Evet, bu haftaki yorumunuz böyleydi. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sonraki haftalarımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.